Sunucu 53'ten herkese selamlar arkadaşlar. Oyunumuza yeni gelen iki görünüm var. Daha doğrusu biri bir süredir görünüyordu ama nasıl alınacağı bilinmiyordu. Bunların ikisinden bahsedeceğim. İlk olarak ben ve benim gibi oyunun resmi içerik üreticisi olan kişilere gelen şu avatar çerçevesi gördüğünüz gibi. Bu herhangi bir bonus vermiyor zaten avatar çerçeveleri. Sadece böyle görünüm, diyalog görünümü vesaire. Bunu daha önce görünüyordu burada ama nasıl alınacağı bilinmiyordu. İşte resmi içerik üreticilerine gördüğünüz gibi özel etkinlik kostüm yazıyor ama almanın yolu yok. 30 günlük şeklinde geliyor. 30 gün sonra tekrar geliyor. Bir 30 gün daha bu şekilde devam ediyor. Herhangi bir bonus yok ama bence görünüm olarak güzel. Hem de yani şöyle bir etkisi var. Mesela benim için iyi oldu. Neden? İşte bir etkinliğe giriyoruz kristal. Mesela rakipler diyelim tanıyor, yazıyor. İşte kanalın var mı? İşte abone olalım vesaire gibi. Yani bir şekilde insanlar bunu görünce farkına varıyorlar. Benim için güzel oldu. Görünüm olarak da sevdim ben. Ve asıl herkesi ilgilendiren konuya gelelim. Yer değiştirme etkisi, ışınlanma etkisi yani. Normalde böyle bir şey yoktu daha önce. Sadece tek bu vardı. Burada zaten böyle bir seçenek yoktu. Şöyle gördüğünüz gibi arı peteği şeklinde mavi şeyler çıkıp sonra ışınlanıyoruz. Yeni gelen ışınlanmamız da bayağı güzel bu arada. Sarı bir ay şekli çıkıyor. Üstüne hapishanemiz geliyor. Adı Gölgeler Dansı olarak yazıyor. Şöyle SP %3 veriyor. Birlik SP %3. Yani bence hem görünüm olarak güzel. Hani ışınlanma şekli olarak güzel. Farklı. Hem de birlik SP %3 veriyor. Bunları böyle %3 falan ufak deyip geçmeyin. Bunlarla ilgili zaten yanlış bilinen bir şey var. Onu da en son anlatacağım. Şimdi bunu nereden elde edebileceğimizi göstereyim. Şurada gördüğünüz gibi Orta Sonbahar Festivali var. Burada işte kutuları. Bu etkinliği anlatmak istemedim. Bana çok verimli gelmedi bu yüzden. Şöyle burada bakın Moonbeam çatışması yazıyor. Moonbeam çatışmasına geldiğimizde her zamanki gibi faz görevlerimiz var. Bunları zaten kendimiz de takip edebiliyoruz. Bu tarz böyle çoklu etkinlikler için genelde kahraman işe alma puan veriyor fazlarda 1 ve 3. fazda. Yani işe almalarınızı biriktirebilirsiniz. Öncü yarışında sadece puanı tamamlayacak kadar kullanıp bunlara saklayabilirsiniz. Güzel ödüller geliyor. Şöyle geldik sıralamaya giriyoruz. Faz sıralamasında standart ödülleri var. Pek bir değişiklik yok. Asıl bizi ilgilendiren yer genel sıralama. Burada genel sıralamaya geldiğimizde evet kafeste başlayacak 2 dakikaya. Şu ödül ön izlemesi diyoruz ve bakın ilk 25 bu etkinlikte ilk 25'e girene bu gördüğünüz görünüm, ışınlanma etkisi yani ışınlanma görünümü artık ne derseniz geliyor. Birlik SP'de %3 veriyor. Bu kalıcı olarak geliyor bu arada. Dediğim gibi bence güzel. İlk defa böyle bir şey geldi. Farklılık. Yani görüntüsü de hoş bence. Bu şekilde bunu elde edebiliyoruz. Şimdi şu şeyden bahsedeceğim. Bu görünümler neden önemli? Ne kadar var? Etkinliğe 1,5 dakika var. Şöyle geldik görünümlere. Şimdi burada mesela birlik ölümcüllüğü %3 yazıyor. Ama ben bunu mesela bu hiçbir şey vermiyor. Bunu da kullanabilirim. Bunda da yine %3. İşte burada mesela hem birlik ölümcülüğü hem fabrika kazancı, kaynak toplama vesaire. İşte marşlarda hep canavar avlama hızı geliyor. İşte isim tabelasında bir şey olmaması lazım. Evet bunda da bir şey yok. Şu avatar çerçevesinde de yok. Pardon. Avatar çerçevesinde birlik savunma var. Benim şu an aktif kullandığımda yok. İşte mesela ben bunu kullanmıyorum. Birlik savunma %3'ü kullanmamış mı oluyorum? Hayır. Çoğu kişi böyle zannediyor. İşte aynı bunda da şimdi SP %3 gelecek. Şu isim tabelası hariç her şey bize işte savunma, burada canavar avlama hızı, burada da yine birlik ölümcüllüğü genel olarak böyle. İşte aralarda böyle fabrika kazancı ya da kaynak toplama hızı gibi çok
nadiren istisna özellikler oluyor. Geneli ama dediğim gibi bu şekilde. Şimdi ben bunu kullansam bile burada bende aktif olan bütün hepsinin bonuslarını kullanabiliyorum. Şu kafese bakayım. 10 saniyesi var. Şunu başlattıktan sonra anlatmaya devam edeceğim kaldığım yerden. Bunlara katılalım. Buna katıldık. Buna katılmadık. Tamam. Bu devam etsin bu şekilde. Katılırız sonra diğerlerine. Kim var online bakalım. Da bir yalnız varmış. 3 tane olmuş. Efe'ye de katılalım. Buna da katılalım. Tamam. Şimdi bunlar zaten marşa çıkana kadar anlatırım. Tamam, birine daha katılalım mı? Tamam, buna da katıldık. Buradan bakın görünüme tıkladık. Şurada mesela ilkbahar ritmi yazan yerin sağında 3 nokta ve 3 çizgi var. Buraya bastığımızda işte bize verilen bonusları görüyoruz. Şurada da toplam bonusa bastığımızda da bakın otomat çıktısı, işte fabrika kazancı, birlik ölümcüllüğü, savunma, canavar avlaması kaynak. Buraya şimdi SP %3 de eklenecek onu alınca. Bunlar burada her zaman kalıcı olarak var arkadaşlar. Yani düşük bir şey değil bakın. Birlik ölümcüllüğü 22, savunma 36,5 veriyor. Şimdi bunlar böyle aktif sürekli kalıyor. Ben bunu seçsem bile bunu size göstereyim. Hatta şuradan göstereyim. Avatar çerçeveme bakın benimkisi hiçbir şey vermiyor. Diğerleri savunma veriyor. Savunmamız kaç? %36,5. Şimdi bunu aktifleştiriyorum. %3 vereni. Bakıyorum savunmaya. Yine %36,5. Kendim bu özel çerçeveyi seçiyorum tekrar. Hala 36,5. Yani bunun hangisini kullandığınızın hiçbir etkisi yok. Hapishanede isterseniz hepsini varsayılan kullanın. Yine her türlü bonusları aktif oluyor. Bu yüzden bu görünümler kalıcı olanlar özellikle bence önemli. Çok fazla uğraş istemiyorsa almanızı tavsiye ediyorum ki birçok etkinlikten de alınabiliyor. Yeni görünümleri anlattık ve bu görünüm özelliklerini. Bununla ilgili zaten birkaç arkadaş işte mesela diyelim güzel bir görünüm kullanıyorum ama çok dikkat çekiyor savaşta falan. Onun bonusunu kullanmak istiyorum diyordu. Dediğim gibi kullanmasanız da bonusu aktif oluyor. Şöyle standart görünümlerle kendinizi yani savaşta da daha bir saklanabilir hale getirebilirsiniz. Herkese iyi oyunlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.